Zihin kontrolü. Sadece bilim kurgu filmlerinde mi olur sanıyorsunuz? Ya size tarihin en karanlık ve gizemli deneylerinden birinin tam da bununla ilgili olduğunu söylesem, ekranda gördüğünüz bu iki kelime MK Ultra bir komplo teorisinden daha çok fazlası. Bu soğuk savaşın en tekinsiz koridorlarında insan zihninin sınırlarını zorlamak, kontrol altına almak için yürütülen gerçek bir projenin adı. Hükümetler kendi vatandaşlarını gizlice denek olarak kullanmış olabilir mi? Zihnimiz sandığımız kadar bize mi ait? Bu videoda birlikte MK Ultra'nın karanlık sırlarını aralayacağız. Gerçeklerin ne kadar rahatsız edici olabileceğini keşfetmeye hazır mısınız? O zaman başlayalım. Her şey 2. Dünya Savaşı sonrası dünyanın iki kutba ayrıldığı o gergin yıllarda başladı. Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Soğuk Savaş sadece bir silahlanma yarışı değil, aynı zamanda bir istihbarat ve propaganda savaşıydı. İşte bu dönemde Amerikan merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA akıl almaz bir projeye imza attı. MK Ultra. Resmi amaç Sovyet ajanlarının beyin yıkama tekniklerine karşı koymak ve onlardan sorgulama sırasında bilgi almanın yeni yollarını bulmaktı. Ama perdenin arkasında dönenler bu masum görünen amacın çok ötesindeydi. Projenin asıl hedefi insan davranışını manipüle etmenin ve zihni tamamen kontrol altına almanın yollarını keşfetmekti. Düşünebiliyor musunuz? Bir insanın iradesini kırmak, ona istemediği şeyleri yaptırmak, hatta hafızasını silip yerine yenilerini yazmak. Kulağa Hollywood senaryosu gibi geliyor değil mi? Ama ne yazık ki on binlerce insanın hayatını kabusa çeviren acı bir gerçekti. Peki bu deneylerde neler yaşandı? MK Ultra tek bir merkezden yürütülen basit bir proje değildi. Tam 80 farklı kurumda, üniversitelerde, hastanelerde, hatta hapishanelerde ve gizli güvenli evlerde yüzlerce alt projeden oluşuyordu. Bilim insanları, psikologlar, doktorlar, CIA'in cömert fonlarıyla etik ve insanlık dışı deneylere imza attılar. Bu deneylerde kullanılan en meşhur maddelerden biri o dönemde yeni keşfedilen ve halüsinasyonlara yol açan LSD idi. Ama sadece o değil, meskalin, eroin, barbitüratlar, peki pek çok uyuşturucu madde deneklerin bilgisi olmadan bazen içeceklerine karıştırılarak onlara verilirdi. Amaç bu maddelerin zihin üzerindeki etkilerini gözlemlemek ve zihinsel direnci nasıl kırdıklarını anlamaktı. Deneyler sadece kimyasallarla sınırlı kalmadı. Hipnoz, duygusal yoksunluk, yani bir insanı ses, ışık gibi tüm dış uyaranlardan tamamen izole etmek, psikolojik işkence, sözlü ve cinsel taciz gibi aklı hayale sığmayacak yöntemlerde kullanıldı. Projenin kurbanları kimlerdi peki? Toplumun en savunmasız kesimleri. Akıl hastanelerindeki hastalar, hapishanelerdeki mahkumlar, hayat kadınları, uyuşturucu bağımlıları, yani ortadan kaybolsalar kimsenin arayıp sormayacağını düşünen insanlar. Ama en şok edici olanı bu deneylerin sadece gözden çıkarılabilir olarak görülen insanlarla sınırlı kalmamasıydı. CIA ajanları, askeri personel ve hatta hiçbir şeyden haberi olmayan sıradan siviller bu deneylerin bir parçası haline geldi. San Francisco'da bir kahvede kafenizi yudumlarken CIA'in gizli bir operasyonun parçası olarak içeceğinize LSD katılmış olabilirdi. Bu operasyonlara 3 medyan gece yarısı doruğu gibi süslü isimler verilmişti. CIA ajanları güvenli evler olarak adlandırdıkları apartman dairelerinde içeri giren müşterilerin içkilerine gizlice uyuşturucu katıyor ve onların davranışlarını tek taraflı bir aynanın arkasından izleyip kaydediyorlardı. İnsan hayatı işte bu kadar ucuzdu. Bu deneyler sonucunda sayısız insan akıl sağlığını yitirdi, travmalar yaşadı, hatta hayatını kaybetti. Frank Olson adında bir ordu biyokimyacısının hikayesi ise belki de en trajik olanıdır. Olson'a bilgisi dışında kahvesine katılan LSD verildikten 9 gün sonra New York'taki bir otelin 13. katından atlayarak şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Ailesine yıllarca bunun bir kaza olduğu söylendi. Gerçek ise çok daha karanlıktı. Yıllarca süren bir dehşet nasıl da oldu gizli kalabildi? Proje o kadar gizli yürütülüyordu ki CIA içindeki pek çok kişinin bile bundan haberi yoktu. Ancak 1970'lerin
başında Watergate skandalı ve Vietnam Savaşı karşıtı hareketlerin yarattığı politik iklimde Amerikan hükümetinin gizli operasyonları sorgulanmaya başladı. Bu sorgulamalar arasında MK Ultra projesinin varlığına dair ilk ipuçları ortaya çıktı. Ancak bir sorun vardı. 1973 yılında dönemin CIA direktörü Richard Helms, projenin ortaya çıkmasından korkarak MK Ultra ile ilgili tüm belgelerin imha edilmesi emrini verdi. Ancak yanlış duymadınız. Tarihin en büyük insanlık suçlarından birine ait kanıtlar bir emirle yok edildi. Neyse ki yapılan bir bürokrasi hatası sayesinde yaklaşık 20 bin sayfalık bir finansal belge arşivi imha edilmekten kurtuldu. Bu belgeler projenin tam resmini vermese de yapılan harcamaları, anlaşmaları ve projeye dahil olan kurumları ortaya koyuyordu. Filler Komisyonu 1977'de Senatör Frank Church başkanlığındaki Church Komitesi bu belgelerden yola çıkarak halka açık oturumlar düzenledi. Bu oturumlardaki ifade veren eski CIA çalışanları, kurbanlar projenin korkunç detaylarını bir bir anlattı. Amerika ve dünya kendi hükümetlerinin ne tür karanlık işlere bulaştığını dehşet içinde öğrendi. Peki tüm bu yaşananlardan sonra ne oldu? Hukuki süreçler nasıl işledi? Maalesef beklenen adalet tam olarak tecelli etmedi. Belgelerin çoğu yok edildiği için kurbanların yaşadıklarının kanıtlanması neredeyse imkansız hale geldi. Hükümet projenin varlığını kabul etse de sorumluluk almaktan büyük ölçüde kaçındı. Sadece birkaç kurban ve ailesi uzun hukuk mücadeleleri sonunda küçük tazminatlar alabildi. Ancak projenin başındaki sorumluların hiçbiri yargılanmadı. Hiçbiri hapse girmedi. Sanki on binlerce insanın hayatı hiç yaşanmamış, acıları hiç çekilmemiş gibi üstü örtüldü. Bu durum devlet sırrı kavramının ardına sığınılarak ne kadar büyük suçların işlenebileceğinin ve cezasız kalabileceğinin en acı örneklerinden biridir. Adaletin bu şekilde işlememesi, komploların ve güvensizliğin daha da derinleşmesine neden oldu. MK Ultra projesi resmi olarak 1970'lerde sona erdirilmiş olabilir ama etkileri ve ardında bıraktığı sorular bugün bile devam ediyor. Proje gerçekten tamamen bitti mi yoksa sadece şekil mi değiştirdi? Teknolojinin bu kadar geliştiği günümüzde insan zihnini ve davranışlarını manipüle etmek için çok daha sofistike yöntemler kullanabiliyor olabilir mi? Sosyal medya algoritmaları, kişileştirilmiş reklamlar, veri madenciliği, bunlar modern dünyanın dijital MK Ultraları olabilir mi? Bu soruların kesin cevapları yok. Ama MK Ultra'nın bize öğrettiği bir şey var. Gücün denetlenmediği yerde en korkunç senaryolar bile gerçeğe dönüşebilir. Bu yüzden sorgulamak, araştırmak ve tarihten ders çıkarmak zorundayız. Çünkü zihnimiz en değerli kalemimizdir. Onu korumak da en başta bizim görevimiz. MK Ultra'nın hikayesi insan doğasının karanlık yüzünü ve kontrolsüz gücün ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteren tüyler ürpertici bir uyarıdır. Bu sadece bir Amerikan hikayesi değil, tüm insanlık için bir derstir. Unutmayın, bu tür konular hakkında konuşmak, farkındalığı arttırmak ve benzer olayları gelecekte yaşanmasını önlemek için atabileceğimiz en önemli adımlardan biridir. Bu derin ve karmaşık konuyu benimle birlikte incelediğiniz için teşekkür ederim. Tarihin karanlık koridorlarında yapacağımız diğer yolculuklar için kanalıma abone olmayı unutmayın.